Merhaba, bugün çok özel bir konuya dalıyoruz. Balık burcu kadınının kozmik portresi. Kaynaklarımız bize neler anlatıyor? Gelin yıldızların o sır perdesini birlikte aralayalım. Şimdi bakın şu söze. Bazen akıllı, bazen de oldukça duygusal. İşte bu. Bu cümle balık kadınının o meşhur ikilemini, o büyüleyici karmaşıklığını tam kalbinden yakalıyor. Aklı ve duyguları. Bu ikisi arasındaki o bitmeyen dans var ya, işte her şeyin anahtarı o. Peki en temelden başlayalım değil mi? Balık burcunun özü. Kaynağımız diyor ki bu burcun kadınını kadın yapan o temel taşları nelerdir? Hadi dalalım içine. Evet, her şeyin başlangıç noktası tam olarak burası. Düşünsenize, bir yanda Jüpiter'in o engin bilgeliği, diğer yanda su elementinin o dipsiz derinliği ve tabii ki o meşhur insanı sarıp sarmalayan şefkati, işte bu üç temel direk balık kadınının astrolojik kimliğini oluşturuyor. Şimdi bu listeye bir bakın. Asıl olay bu özelliklerin birbiriyle nasıl bir uyum içinde dans ettiği, değil mi? Yani bir tarafta o kadar hayalperest, o kadar şefkatli bir ruh var ama diğer tarafta da aniden alevlenen tutkular, düşünmeden atılan adımlar. İşte bu zıtlıklar balık kadınının o tahmin edilemez, o büyüleyici doğasını yaratıyor. Hazır mısınız? Şimdi konuyu bir kat daha derinleştiriyoruz. Çünkü kaynağımıza göre tek bir tip balık kadını yok. Hayır, tam 3 farklı karakter var ve hepsi doğum gününüze göre şekilleniyor. Çok ilginç değil mi? Bakalım siz bu profillerden hangisine uyacaksınız? İşte tablo önümüzde. Görüyor musunuz? 3 farklı profil ne kadar net. İnanılmaz bir şey. Sadece birkaç günlük doğum tarihi farkı bile ter renginden saçına, boyundan karakterine kadar ne kadar derin ayrımlar yaratıyor. Yani bir uçta esmer, tutkulu bir yapı var. Diğer yanda beyaz tenli, tam bir insan sevgisiyle dolu bir karakter. Ve son olarak da sarıya çalan teniyle cesur ve zeki olan balık kadını. Ve şimdi astrolojinin en gizemli, en derin dehlizlerinden birine 12 hane konusuna giriyoruz. Kaynağımız burayı adeta balık kadınının kişisel yaşam haritası olarak tanımlıyor. Aşk, aile, kader, en kritik kehanetler işte bu hanelerde gizli. İlk haberimiz güzel kardeşlik hanesinden geliyor. Yıldızlar burada oldukça parlak. Metne göre kardeşleriyle arasındaki bağ sadece sevgi dolu değil, aynı zamanda birbirlerine şans ve destek getirecekleri bir ilişki olacakmış. Yani ne demek bu? Kardeşleri hayat yolculuğundaki en sağlam dayanaklarından biri olacak. Şimdi biraz daha dokunaklı, hatta oldukça spesifik bir detaya geliyoruz. Ailesi tarafından çok sevileceği kesin, ancak doğum anındaki yıldızların konumuna bağlı olarak anne ve babasının kaderiyle ilgili de bir kehanet var. Hatta eline geçecek mirasın az olacağı bile belirtilmiş. Çocuklar hanesine baktığımızda ise gerçekten tatlıyla acı iç içe geçmiş durumda. Bir yandan çocuklarından, özellikle kızlarından büyük bir sevgi ve teselli bulacağı söyleniyor. Hatta bir erkek evladının ona büyük şans getireceği de var. Ama bir de madalyonun diğer yüzü var. Kaynakta çocuklarının ondan önce vefat edeceği gibi çok hüzünlü bir kaderden de bahsediliyor. Gelelim evliliğe. Kaynak diyor ki, balık kadını erkekler tarafından o kadar çok beğenilir ki hayatında 2 evlilik yapması oldukça muhtemel. Ama işin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Bu duruma rağmen evlilik hayatının genel olarak başarılı geçeceği öngörülüyor. Yani ikinci bir şans bile mutluluk getirebilir. Tamam, şimdi biraz vites yükseltiyoruz. Kozmik haritanın daha heyecanlı, daha dramatik kısımlarına geçiyoruz. Konumuz para, tehlikeler, yolculuklar ve tabii ki düşmanlar. Para konusundaki yolculuğu adeta bir film şeridi gibi çizilmiş. Her şey kendi emeğiyle, alın teriyle başlıyor. Sonra bakın 30 ila 35 yaşları arası hayatının dönüm noktası olabilir. Büyük bir servet edinme potansiyelinin en yüksek olduğu zaman. Ve evet, bazı zorluklar yaşanabilir ama sonu refaha çıkıyor. Kısacası sabırla çalışan kazanır diyor yıldızlar. Şimdi ekranda tek bir sayı görüyorsunuz. 7. Bu basit bir rakam değil. Bu, kaynağımıza göre balık kadının hayatı boyunca yüzleşmek zorunda kalacağı ölümcül tehlikelerin sayısı. Ve işte o 7 tehlikenin pusuda beklediği yaşlar. 5, 6, 12, 20, 24, 37 ve 40. Kaynağın söylediği çok net. Eğer bu keskin virajları sağ salim dönebilirse onu 80 yaşına kadar upuzun bir ömür bekliyor. Seyahat tavsiyelerine geldiğimizde ise durum gerçekten inanılmaz. Yani bu kadar spesifik olunur mu? Bakın, karayolculukları deniz yolculuklarından daha hayırlı,
Kışın seyahat etmek yazdan daha iyi, hatta en uğurlu gün salı, en iyi yönler de güney ve doğu olarak belirlenmiş, adeta kişisel bir navigasyon sistemi gibi. Düşmanlar hanesine gelince, inanılır gibi değil, kaderindeki düşmanların profili bile çizilmiş, genellikle erkekler ve yabancılar, hatta esmer tenli, orta boylu, yüzünde iz olanlar gibi fiziksel detaylar bile var. Ama en önemli kısım, en güçlü mesaj sonda, kim olurlarsa olsunlar, ne yaparlarsa yapsınlar, sonuçta zafer balık kadınının olacak. Bu kaderinde yazılı. Ve yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Son bölümümüz, kozmik reçeteler. Peki, tüm bu kehanetler, tüm bu analizler ışığında, yıldızlar balık kadınına daha sağlıklı ve başarılı bir yaşam için ne gibi tavsiyeler veriyor? İşte o rehber. Bakın, sağlık konusunda dikkat etmesi gereken bazı hassas noktalar var. Safra, kalp, mide gibi sıcak havaya da dikkat etmesi gerekiyor. Ama kariyer yollarına baktığımızda tablo müthiş. Öğretmenlikten sanatçılığa, doktorluktan avukatlığa, hatta din işlerine kadar o kadar geniş bir yelpazede başarı vaat ediliyor ki potansiyeli gerçekten sınırsız görünüyor. Ve geldik en ilginç tavsiyelerden birine. Stresle başa çıkmak için ne yapmalı? Cevap, müzik dinlemek. Ama öyle herhangi bir müzik değil. Kaynağımız çok net. Hüseyni, Acema Şiran ve Muhayyer makamları. Bu makamların iyileştirici bir gücü olduğu söyleniyor. Bu, bize sunulan bu rehberin ne kadar derin ve kültürel kökleri olduğunu da gösteren harika bir detay. Evet, yıldızlarda yazılı olan bir tasarımdan bahsettik. Peki şimdi asıl soru şu, bu tasarımın ne kadarı sizde yazılı, ne kadarı sizin hikayeniz? Bu soru üzerine biraz düşünmeye değer. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Başka bir konuda görüşmek üzere.